Bugün sizlere peynirli, çıtır çıtır bir börek tarifi hazırladım. Hem görüntüsü hem de lezzeti efsane oluyor. Aynı zamanda mutfağınızı mis gibi kokular sarıyor. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Böreğimizin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı soğuk su, 1 çay kaşığı mayayı alıyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağını da ekledikten sonra 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. İlk etapta 5 su bardağı un ekledim. Sonrasında azar azar un eklemeye devam edeceğim. Bu tarifimde toplamda 5,5 su bardağına yakın un kullandım. Un miktarı herkeste her zaman farklılık gösterebilir. Sizler burada hamurun kıvamına dikkat edin lütfen. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. 6-7 dakikadır hamuru elimle yoğuruyorum. İstediğim kıvama geldi artık. Sizler dilerseniz hamur yoğurma makinesinde de yoğurabilirsiniz. Çok çok daha iyi olur. Hemen sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Dediğim gibi orta sertlikte ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. Geriye de bu kadar un kaldı. 5,5 su bardağına yakın un kullanmış oldum. Dediğim gibi sizler hamurun kıvamına dikkat ederek hamurunuzu yoğurun. Hamuru yoğurduktan sonra hiç beklemeden tezgahta biraz daha toparlıyorum ve 6 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlayacağım. Hamura maya ekliyoruz ama mayalandırmıyoruz. Sadece aralarına tereyağı sürdükten sonra buzdolabında dinlendiriyoruz. 6 eşit parçaya böldükten sonra hamuru avucumun içerisinde içeriye doğru katlayıp yuvarlıyorum ve tüm bezelerimi aynı şekilde hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra un serpmiş olduğumuz küçük bir tepsinin içerisine dizelim ve üzerlerini kapatalım. Şimdi açmaya başlayacağız. İlk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Ama diğerleri beklerken üzerlerinin kurumaması için mutlaka örtelim. Dediğim gibi ilk yaptığım bezeyi tezgaha alıyorum. Bolca un serptikten sonra açmaya başlıyorum. Bu arada ben bu tarz hamurları açarken, yufkaları açarken sadece un kullanmıyorum. 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı unu bir kasede karıştırıyorum. Açmak için o karışımı kullanıyorum. Bu sayede hem yufkalarım çok kolay bir şekilde açılıyor hem de inanılmaz lezzetli oluyor ve katlar da birbirine yapışmıyor. İlk yufkamı açtım. Şöyle 35-40 santim çapında açmamız yeterli olacaktır. Hemen temiz bir bezin üzerine alıyorum ve diğer ikisini de aynı şekilde açıyorum. Üçerli gruplar halinde 2 beze hazırlayacağız. İlk etapta 3 yufkamı açtım ve şimdi aralarını yağlayacağım. Yufkanın bir tanesini tezgaha serdim. Üzerine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar eritip soğutmuş olduğum tereyağını üzerine döküyorum ve fırçayla yufkanın her tarafını güzelce yağlıyorum. Ben toplamda 200 gram tereyağı kullandım. Burada dilerseniz 100 gram tereyağı, 100 gram sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yani 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da eritilmiş tereyağı da kullanabilirsiniz. Ya da sadece 1 su bardağı eritilmiş tereyağı da kullanabilirsiniz. Yufkayı açıp güzelce yağladıktan sonra yufkanın iki tarafını içeriye doğru katlayıp katladığım yerlerin üzerine de yağlıyorum. Diğer iki tarafını da yine içeriye doğru katlıyorum. Küçük bir kare elde ediyorum. Her katladığım yerin üzerine de yağlıyorum. İlk karemizi oluşturduktan sonra ikinci yufkamızın da her tarafını güzelce yağlayıp birinci katlamış olduğumuz o kareyi yufkanın tam ortasına alıp yine aynı şekilde her katladığımız yerin üzerini yağlayarak üçüncü yufkamıza da aynı işlemi yapıyoruz. Yani toplamda 6 tane bezeden 2 tane beze elde ediyoruz. Üçerli gruplar halinde 2 tane bezemiz oluyor. Elde etmiş olduğumuz bu 2 bezeyi şimdi artık dinlendirmemiz gerekiyor. Temiz bir gıda poşetinin arasına alarak her tarafını sıkıca kapatıyorum ki hava almasın. Daha sonra buzdolabına alıyorum ve en az 1 saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa, hatta tavsiyem odur ki bu katlama ve yağlama işlemlerini bir gece öncesinden yapın. Üzerini güzelce kapatın, hava almasın. Mümkünse hamurlar da birbirine yapışmasın. İster istemez içerisinde maya olduğu için bir tık da kabarmaya devam edebilir. Hamurların arasında biraz da boşluk bırakarak üzerini güzelce kapatın ve buzdolabında bir gece boyunca bekletin. Ertesi sabah kalkıp sadece tepsinizin büyük
büyüklüğüne göre açıp içine istediğiniz iç harcını yerleştirdikten sonra pişirebilirsiniz. Böyle yaptığımızda gerçekten bizim için büyük bir kolaylık oluyor, pratiklik sağlıyor. Mutlaka bu şekilde de deneyebilirsiniz. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim. Ben 1,5 saat kadar bezeleri buzdolabında dinlendirdim. Hazırlamış olduğum nişastalı unlu karışımdan bezelerin üzerine biraz serpiştirdikten sonra merdane yardımıyla içinde pişireceğim tepsinin büyüklüğüne göre bezelerimi açıyorum. Bezeyi açarken de kenarları yamuk olabilir. Hiç dert etmeyin. Bunu zaten bir rulet ya da bir bıçak yardımıyla kesip böreğimizin içerisine alacağız. Yamukluk hiçbir şekilde görünmeyecek. Ben hemen pişirme kağıdını ölçtüm ve üzerine aldım. Yufkayı yani bezeyi açtıktan sonra böyle merdaneye sarıp daha sonra tepsiye aktarırsanız çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ilk yaptığım bezeyi tepsiye aldım. Tepsiye de pişirme kağıdını serdim bu arada ve kenarlarını bir rulet yardımıyla kesiyorum. Fazla olan, yamuk olan kısımlarını bu şekilde keselim. Daha sonra iç harcımı yerleştireceğim. İç harcı olarak ben beyaz peynir, lor peynir ve biraz da kaşar peynirini karıştırdım. 3 peyniri karıştırarak yapıyorum. Sizler burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Dilediğiniz peynir çeşitleriyle de yapabilirsiniz. İç harcımı yufkanın her tarafına düzgünce yaydıktan sonra kesmiş olduğum bu kenarlarını da iç harcın üzerine alıyorum. Ve ikinci bezemi de aynı şekilde açıp merdaneye sardıktan sonra bu defa da iç harcın üzerine alıyorum. Yine kenarlarını kesip hafif yufkayı kaldırıp içine aldıktan sonra o kenar kısımlarını iç harcın üzerine aldıktan sonra yufkayı tekrar kapatıyorum. Şimdi gelelim ben niye bu kadar detaylı anlatıyorum. Benim gözleri görmeyen ama yüreği çok güzel gören takipçilerim var. Onlar için böyle tane tane detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bazen yorumlarda geliyor ya biz görüyoruz zaten siz niye bu kadar detaylı anlatıyorsunuz diye yorumlarınız geliyor. Siz görüyor olabilirsiniz ama görmeyenler de var. Onlar duyarak yapıyorlar. O yüzden onlar için ben detaylıca anlatıyorum. Sizler dilerseniz sesi kapatabilirsiniz. Sessiz bir şekilde de izleyebilirsiniz. Bezelerimizi açtık, iç harcımızı yerleştirip tepsiye dizdik. Şimdi üzerine çizikler atıyorum. Burada dilerseniz keskin bir bıçak yardımıyla ya da benim gibi mutfakta kullanmış olduğum, özellikle belirtiyorum ben bu jileti mutfakta kullanıyorum. Ekmek jileti olarak aldım. Hamurun üzerine çizikler atıyorum. Hamurun üzerine çizikler attıktan sonra bir kabın içerisine 1 adet yumurta sarısı ve 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıp karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla böreğin her tarafına yumurtalı karışımı sürüyorum ve pişmeye göndereceğim. Önceden ısıtmadığım 180 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirdim. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Üzeri bu şekilde nar gibi kızarana kadar pişirelim ve böreğimiz artık servise hazır, çıtır çıtır. O kadar güzel kabardı ki anlatamam. Nişasta ve unlu karışımla yufkalarımızı açtığımız için katlar birbirine yapışmıyor. Bu yöntemi hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Dediğim gibi hem yufkalar kolay açılıyor hem de katlar birbirine yapışmayıp muhteşem bir şekilde kabarıyor. İç harcı olarak ben peynir kullandım. Sizler dilerseniz pırasa, ıspanak, patates, kıyma kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. İstediğiniz iç harcıyla yapın. Her defasında muhteşem olacaktır. Benim yıllardır yaptığım börek tariflerimden biridir. Gerçekten efsane oluyor. Ve bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere kolay bir yöntemle çıtır çıtır peynirli börek tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.